Merhaba arkadaşlar. Videoları çekmeye başladığımda ilk ele aldığım konu insan dilinin evrimsel kökeni ve gelişme süreçleriydi. Bu konunun ne kadar çapraşık ve karmaşık süreçlerden geçerek bugüne evrildiğini sanırım şimdiye kadarki videolarımı izleyen arkadaşlar anlamışlardır. Dolayısıyla evrimi anlamakta insanların zorlandıkları konuların hemen hemen birçoğu İnsan dilinin kökeni ve evrimini açıklamayla ilgili süreçler ele alındığında sık sık gündeme geliyor. İnsan dilinin kavranmasındaki zorlukları kavrayabilmek için mevcut durumu kısaca gözden geçirmek gerekebilir. Örneğin hemen hemen herkesin yaşamının değişik aşamalarında sık sık başına gelen durumlardan söz ederek başlamak istiyorum. Örneğin hayvanlar. Diyelim bir hayvan zor durumda. Bu kedi olabilir, köpek olabilir, kuş olabilir. Ve siz diyelim ayağını bir çalıya taktı ya da bir dikenli tele taktı ve orada çırpınıp duruyor. Onu kurtarmak istiyorsunuz. Gayet iyi niyetlisiniz. Yavaşça gidip ona yardımcı olmak istiyorsunuz. Fakat sizin bütün özeninize, ihtimamınıza rağmen hayvan acayip hareketler yapıyor. Sanki siz onu öldürmeye geliyormuşsunuz gibi canhıraş bir şekilde kurtulmak için debelenmeye, çırpınmaya başlıyor. Ve siz bu durumda çaresiz bir biçimde, yani ona iyi niyetinizi gösterememenin verdiği bir şaşkınlık ve üzüntüyle öyle çaresiz biçimde kalabiliyorsunuz. Kuşkusuz buna benzer başka birçok deneyimleri yaşamışsınızdır. Yani herhangi bir hayvana niyet ettiğiniz herhangi olumlu bir şeyi yapacağınızı ya da onun aleyhine olabilecek bir durumdan onu kurtarmak için yardımcı olmak istediğinizde başvurduğunuz değişik yöntemlere rağmen hemen hemen çoğunlukla hiçbir sonuç elde edemezsiniz. Çünkü hayvanlara bir şeyi anlatmanız, sözlü olarak zaten anlatamayacağınızı siz de biliyorsunuz ama işaretlerle, jestlerle, bir takım hareketlerle sakince durarak ya da bir takım şeyleri göstererek istediğiniz her yolu deneyin, başaramıyorsunuz. İşte bu aradaki bu iletişimsizlik, sizin onca iyi niyetle yapmak istediğinize karşın hayvanın bunu hiçbir biçimde anlayamaması ve tamamen sizin mesajlarınıza, iletişim çabalarınıza kör kalması arada korkunç bir uçurum olduğunu ortaya koyuyor. Ve birebir günlük yaşamdaki bu türden sayısız deneyimlere baktığımızda bu tür bir yargının hiç de haksız olmadığını görebiliyoruz. Ama zaten işte evrimle ilgili insanın üst bilişsel faaliyetleri dediğimiz Tanrı inancı, ahlak, vicdan, sanat, bilinç, zihin gibi konuları ele aldığımızda birçok insanın kafasının karışması, bunların benzerlerine en yakın biçimleriyle bile hayvanlarda tanık olunamadığı için, yani bu kadar arada korkunç bir uçurumun olmasına anlam veremeyip evrimin herhalde en zayıf noktası, aşil noktası burasıdır diye düşünmelerine neden oluyor. Tabii böyle düşünen arkadaşları suçlamıyoruz ya da kınamıyorum. Çünkü neden? Bu konuda sıkıntılı olan sadece onlar değil. Koca koca filozoflar, düşünürler, çağın önünde gelen bilim insanları dahil bu konulara kafa yoran birçok insan da hemen hemen aynı sıkıntıyla muzdarip durumda. Ve bu muzdariplik genellikle şununla sonuçlanıyor. Belli açıklama çabalarının içerisinde sonuçta ikna edici somut veriler kısa vadede ortaya konulamadığında insanda farklı bir şeylerin olduğu, yani onun ne olduğunu söyleyemesek de, yani evrimsel süreçle insanın vücudunu, organlarını, yapılarını, her şeyini anlatabildiğimizi ama bu üst bilişsel faaliyetlere geldiğimizde bir şeyin olduğunu, o şeyin ne olduğunu bilmesek de
o şeyin insanı diğer canlılardan, hayvanlardan tamamen farklı ve benzersiz kıldığını söylemek hemen hemen bu konuyla ilgili bütün sorunların üstüne kalın, yumuşak ve rahatlatıcı bir şal gibi iniveriyor. Dolayısıyla olayı buraya bağlayan düşünürler binlerce yıldır felsefenin ya da düşünce tarihinin değişik ekollerinin farklı biçimlerde ele aldıkları konuları aynen hiçbir şey sanki Darwinci evrim teorisi ortaya çıkmamış, Darwinci evrim teorisine bağlı olarak sayısız bilimsel keşif, buluş ve açıklama gündeme gelmemiş gibi hala bir takım temel konuları işte Kant'a, Hegel'e, Platon'a, Aristo'ya, Wittgenstein'a bu tip filozofların yüzlerce, binlerce yıl önce ortaya koydukları bir takım düşüncelere, ilkelere, onların açımlamalarına ve açıklamalarına, şerhlerinde, yorumlamalarına indirgemeye devam ediyorlar. Oysa ki benim bu videolardaki amacım sorunun hiç oralara kadar gitmeye gerek kalmadığını, evrimin, Darwinci evrim teorisinin özünün sağlıklı bir biçimde kavrandığında insan konuşmasının ve diğer insan bilişsel faaliyetlerinin de çok ikna edici ve açık bir biçimde anlatılabileceği. Bu videolarımda bunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi insan diline tekrar dönecek olursak, insan dilini kavramada insan diliyle iletişimi başka canlılarla kurmak için yaptığımız çabaların tamamen boşa çıkması, genetik olarak bize hemen hemen %99 oranında genetik ortaklığımız bulunan maymunlara, şempanzelere bile insan konuşmasının en basit biçimlerinin öğretilemediğini düşünürsek, burada bu sıkıntıyı aşmak için nereden yola çıkmamız gerekiyor? Şimdi burada arkadaşlar yola çıkmamız gereken ilk nokta bizim insan dilinin özelliklerinin yalnızca sese dayalı konuşmayla sınırlandırılmaması gereklidir. Ki biz genellikle insan dili dediğimizde insanların çoğu konuşmaya yani sese dayalı insan konuşmasından kastediyorlar. Oysa ki sese dayalı, konuşmaya dayalı insan dilinin özellikleri birçok arkadaşımızın düşündüğünden çok daha dar kapsamlı. Şimdi bunun nasıl bir dar kapsamlılık olduğunu basit 2-3 tane örnekle size anlatmaya çalışacağım. 3 tane hayali senaryo kafamda kurdum. Bunlardan kısaca söz edeceğim. Birinci senaryomuz şu. 4 tane kız arkadaş var. Aynı üniversiteye gidiyorlar. Birisinin adı Aslı. Diğer üçü Aslı'nın arkadaşları. Birisiyle okul açıldığı günden beri arkadaş. Birisiyle 2 ay önce tanıştı. Birisiyle 1 ay önce tanıştı. Dolayısıyla ama şu son durumda 4 arkadaş çok yakınlar ve sürekli birlikte vakit geçiriyorlar. Derslere birlikte giriyorlar. İşte onun dışındaki vakitlerini birlikte geçirmeye çalıştırıyorlar falan. Şimdi üniversite kampüsünde 1. katın terasında geniş bir kafeterya var. Aslı ve arkadaşları kafeteryadalar. Kafeterya 1. katın terasında olduğu için kafeteryanın yan tarafında bir otopark var. Otoparka gelen giden arabaları falan rahatlıkla görebiliyorlar. Bir ara Aslı bir şey canı istiyor. Kurabiye ya da içecek. Masadan kalkıyor ve kafeterya bölümüne giderek oradan kendisine bir şey söylemek istiyor. Aslı'nın tam oradan kalktığı sırada Aslı'nın en yakın arkadaşı ikinci arkadaşa yani 2 ay önce tanıştığı arkadaşına eliyle şu hareketi yapıyor. Doğal olarak o arkadaşı bakıyor, otoparkı işaret ediyor çünkü. Otoparkı bakınca
Orada otoparka o sırada bir mavi motosiklet geliyor. Motosiklette bir kasklı falan genç bir adam var. Motosikleti yavaşça getiriyor, arabaların yanına park etmeye çalışıyor. Onu görünce ikinci arkadaş böyle yaparak panikliyor ve birinci arkadaşa diyor ki ne yapacağız diyor. Bu arada üçüncü arkadaş tabii hiç olaydan bir şey anlamıyor. Çünkü o da bakıyor, evet bir motosikletli geldi ama yani onun gelmesiyle bu kadar paniklenilecek, ne yapacağız denilecek ne tür bir olay olduğunu anlamıyor. Dolayısıyla kafasını sallıyor. Ne oluyor falan der gibi kafasını sallıyor. Şimdi dikkat ederseniz burada hiçbir konuşma yok. Aslı'nın birinci arkadaşı eliyle motosikletli işaret etti. İkinci arkadaşı panikledi. Ne yapacağız diye birdenbire ayağa kalktı. Üçüncü arkadaş ise olayın ne olduğunu anlayamadı. Peki burada sözsüz bir iletişimle üç farklı kişinin tamamen farklı özelliklerde tepkiler göstermelerini sağlayan nedir? Onların geçmiş ortak deneyimleri ve yaşadıkları. Yani toplumsal yaşam. Çünkü bu olayın biraz arka planına gittiğimizde şunu görüyoruz. Aslı 3 ay önce sözlüsünden ayrıldı. Lacivert motosikletle gelen kişi o sözlüsü. En eski arkadaşı bunu çok iyi biliyor. Çünkü gelen çocuğu da iyi tanıyor. Diğer arkadaş gelen çocuğu tanımasa da olayı biliyor. Aslı'nın sözlüsünden ayrıldığını. Tabii bundan epey onu etkilediğini ve bu sıkıntılı süreci atlatmak için epey zorlandığını biliyor. Ama üçüncü arkadaş hiçbir şey bilmediği için ona kısaca açıklama yaptıkları zaman ancak meseleyi öğrenebiliyor. Dolayısıyla basit bir el işaretiyle üç farklı kişinin üç farklı tepkiye göstermesine neden olan bu olayı isterseniz çok daha ayrıntılandırabilirsiniz. Örneğin orada bir başka arkadaş olabilir. Son günlerde Aslı'yla eski sözlüsünün tekrar konuşmaya başladıklarını biliyor olabilir. Bunu bildiği için panik yapmaya gerek olmadığı, bu sözlüsünü görmenin o kadar ciddi bir sorun olmayacağını söyleyebilir. Veya başka istediğiniz gibi bu senaryoyu geliştirebilirsiniz. Dikkat ederseniz basit bir işaretin insanlar arasında ne kadar farklı anlamlara gelebileceğini bu örnekle göstermiş olduk. İkinci bir örneği konuyu dağıtmamak için yine 4 tane kız arkadaşın kafeteryada oturduklarını düşünelim. Bu sefer başka bir genç geliyor. Otoparktan içeriye normal kapıdan girme yerine duvarın üstünden böyle jimnastikçilerin yaptığı bir hareketle, atletik bir hareketle zıplayarak açtığını görüyoruz. Şimdi bunu gören Aslı şöyle diyor. Ya manyak bu ya, şuna bakın diyor. Şimdi Aslı'nın bunu manyak bu ya demesindeki tonlamayı yakın arkadaşı iyi biliyor. Çünkü Aslı'nın o çocuğun aslında okul basket takımının bir oyuncusu olduğunu ve ona hayran olduğunu bildiği için, yani onu böylelikle takdir etmiş olduğunu bildiği için o ikinci arkadaş da bunu olumluyor. Evet ya, tam bir manyak bu diyor. Yani Aslı kadar bir hayranlık göstermese de o çocuğun yaptığı hareketi o da onaylamış oluyor. Ama o çocuğun kim olduğunu bilmeyen ve yaptığını bir zıpırlık olarak değerlendiren üçüncü arkadaş, yani bunu gerçekten bir manyaklık olarak, yani kapı dururken oradan duvardan atlamanın bir manyaklık, yani bir alışılmadık bir davranış ve görgüsüzlük olduğunu düşünerek ona eleştirel bir tonda söylüyor. Dördüncü arkadaş ise bunu tam bir görgüsüzlük ve kabalık olarak niteleyip ona
manyak kelimesini gerçekten sözcüğün bildiğimiz olumsuz anlamıyla yapıştırarak ona evet manyak bu diyor. Dolayısıyla tek tek genç kızların o çocukla ilişkilerinde, geçmiş ilişkilerinde ve paylaştıkları ortak deneyimlerle bağlı olarak onu anlamlandırmaları, aynı kelimeyle ifade etseler de o kelimenin vurgulanmasındaki tonlamalardan başlayarak diğer ayrıntılara indiğimizde bambaşka anlamlar içerebiliyor. Dolayısıyla sözlü iletişimin bir de böyle sıkıntısı var. Şimdi buna benzer bir başka sıkıntıyı da şöyle örneklendirmek istiyorum. Diyelim Aslı'nın arkadaşlarından birisinin Rus bir genç kız olduğunu düşünelim. Birisinin Artvinli bir genç kız olduğunu düşünelim. Birisi de İstanbullu. Şimdi yine benzer bir genç böylesi bir hareket yaptığında Rus kızın böyle hayranlıkla vay ayı vay dediğini düşünelim. Şimdi ne derece doğru bilmiyorum ama Rusya'da genç kızların sevgililerine ayı dediklerini duymuştum. Ya da en azından ayı kavramı onlarda bizdeki kadar kötü olumsuz çağrışımlar yapmıyor. Benzer bir şekilde ayı kavramı örneğin Rize Artvin çevresinde yaşayan insanlar açısından da daha sıcak tonlamalar içerir. Çünkü bu bölgelerde ayılarla sık sık karşılaştıkları için insanlar ayılara genellikle koca oğlan, bizim oğlan falan derler ve dolayısıyla da ayı kavramı o kadar böyle olumsuz içerimler içermez. Ama bildiğiniz gibi yaygın Türkçe kullanımda insanların çoğu ayı kelimesini çok kaba ve hakaretamiz anlamda kullanabilirler. Buradaki farkı yaratan da kültürel background, yani kültürel geçmiş ve o kelimeyi kullanma biçimlerine bağlı oluyor. Şimdi bu verdiğim örnekler bize şunu gösteriyor. İnsan iletişimini yalnızca konuşmayla sınırlandırdığımız zaman insan iletişiminin özelliklerini gözden kaçırmış oluruz. Daha önceki videolarımdan birinde anlatmıştım. Diyelim okuldan eve gelen küçük bir çocuk, annesi ona soruyor, ne yaptın yavrum bugün, nasıl gitti okul? Çocuk üzgün ve süzgün bir biçimde omuzları düşmüş, böyle sesi zor çıkarmış gibi, iyi de anne ya dediği zaman annesi onu işlerin hiç de öyle olmadığını, onun anlatmak istemediği bir takım sıkıntılar yaşadığını hemen anlar. Demek ki sesli konuşmaya dayalı iletişim bizim türdeşlerimizle kurduğumuz iletişim tarzları açısından her şeyin başı ve sonu değil. Biz konuşmaya dayalı iletişimin yanı sıra işaretler, jestler, mimikler ve değişik hareketlerle bu iletişim çabalarımızı anlamlandırıp destekleriz. Dolayısıyla bunların bütününü kavramamız gerekir. Yani dili öğrenmek yalnızca kelimelerin anlamlarını ve onların nasıl kullanılacağını öğrenmek değildir. Zaten günümüzün dil teorilerinde insan dilinin bebekler tarafından çok kolay bir biçimde ve hiç zorlanmadan öğrenildiğini öne süren ve doğuştancılık, yani dil içgüdüsü ya da evrensel dil bilgisinin bir dil yetisi olarak doğuştan her insanda olduğunu söyleyen teorilerin ortaya çıkış noktaları da buradaki yanılgı. Bu yanılgı şu: hiçbir zaman hiçbir çocuk dili öyle su içer gibi kolayca öğrenmez. Her çocuğun dili öğrenmesi bizim için dıştan baktığımızda çocuğun harcadığı çabaları, emeği ve sürekli olarak kendi içinde karşılaştığı durumlarla ilgili o jestleri, mimikleri, hareketleri, sesleri, onları değişik eylemlere bağlamayı, bunlarla ilgili sonuçlar çıkarmayı sürekli olarak yaklaşık neredeyse 1-1,5 sene süren yoğun bir çabayı göz ardı ederek çocuğun zahmetsizce kolayca dili öğrendiğini söylemek kadar yanlış bir şey olamaz. Hayır, hiçbir çocuk
Dili öyle kolayca öğrenmiyor. Şimdi dolayısıyla burada daha ileriye gitmeden önce insan iletişim sisteminin unsurlarının evrimsel kökenlerine geri gitmemiz gerekiyor. İnsan iletişim olanaklarının ya da insan iletişim becerisinin bütününün geçmiş türlerdeki öncüllerini ve bunların gelişme basamaklarını kavramadan biz bugün insan dilini ve onun gerçek anlamını kavrayamayacağız. Dolayısıyla bundan sonraki birkaç videoda insan dilinin evrimsel kökenlerini kısaca anlatmaya çalışacağım. Bunu yaparken hayvanlarla insanlar arasındaki ayrımın ne sanıldığı kadar hiç kapanamayacak bir uçurum olmadığını ne de göz ardı edilebilecek büyük farkların olduğunu inkar etmemek gerektiğini anlatmaya çalışacağım. Örneğin bu anlatmayı bir 10 sene önce, 20 sene önce yapmaya çalışsaydım belki çok zorlanabilirdim. Neden zorlanabilirdim? Çünkü hayvanlarla ilgili bir takım bilişsel yetenek ve becerilerin insanlarda görülen bazı özelliklerin hayvanlarda da nüvelerinin olduğu ve onlarda da izlenebildiğini söylemek bugün için o kadar zor bir şey değil. Çünkü sosyal medya, değişik sosyal medya mecralarına hayvanlarla ilgili sayısız videolar her gün binlerce video yükleniyor. Bunların çoğu özellikle evcil hayvan sahiplerinin kendi hayvanlarıyla yaşadıkları ilginç, eğlenceli, hoş anekdotları bize sunuyor. Fakat bir kısmı gerçekten bizim insan sisteminin evrimsel kökenlerini kavramamız bakımından ne kadar önemli olduğunu gösteren ipuçları taşıyor. Örneğin ben size değişik örnekler verebilirim. Şaşıran maymun, dünyası başına yıkılan maymun, el kaldıran rakun, gülen maymun, ekmekle balık avlayan kuş, keyif yapan maymun. Bunlar sosyal mecraları kısa bir tarama sırasında not aldığım ve dikkat çektiğim bazı videolar. Bu videoların her birine baktığınızda şunu göreceksiniz. Yani bizim iletişim sistemimizin ayrılmaz bir parçası olarak davranışlarımızda içkin olan bazı hareketlerimiz, yüz mimiklerimiz, jestlerimiz ve davranışlarımızın hemen hemen aynılarını bu hayvanlarda görebiliyoruz. Şimdi hayvanlar bunları bizdeki gibi bir bütünsellik içerisinde ve bizim düşündüğümüz anlamda bilinçli biçimde sergilemiyor olabilirler. Fakat bu hareketleri gösterebiliyor olmaları demek ki onlarda bu bizdeki davranış ve hareketlerin öncüllerinin onlarda da bulunduğunu gösteriyor. Zaten bunun aksini düşünmek Darwinci evrim teorisinin inkarı anlamına gelirdi. Bu konuda birkaç somut örnekle konuya başlamak istiyorum. Örneğin herkes şunu bilir, sabahları erkenden tamamen yeni bir kıyafet giyerek evden çıktığınızda o kıyafet üstünüze alışana kadar bir süre sizi rahatsız etmeyi sürdürür. Yani örneğin beli sıkar, boynunuza sürtüyordur vesaire. Fakat günlük yaşamın ritmi içerisinde yaklaşık 1-1-2 saat sonra artık her şeyi unutursunuz ve o elbise sizin üstünüzde olduğu gibi duruyordur artık. Yani herhangi bir rahatsızlık vermeyi keser. Şimdi bunun benzeri ilkel canlılar dediğimiz yani en alt basamaktaki hayvanların davranışlarında da buna benzer şeyleri görürüz. Örneğin diyelim planarya denilen çok küçük kurtçuklar vardır. Bunlara bir çöple dokunduğunuz zaman hayvan hemen tortop olur. Yani bir tehlike algıladığı için
bir tesbih böceği gibi böyle yuvarlanarak kendini korumaya alır. Sabrederseniz bir süre sonra o açılır, ortamda bir tehdit unsuru algılamayınca. Tekrar dokunduğunuzda tekrar kapanır. Sabırlı bir şekilde bunu 3-5 dakika sürdürdüğünüzde bir süre sonra sizin dokunma süreniz ne kadar uzarsa hayvanın verdiği tepkilerin şiddeti de o kadar azalmaya başlar. Bir noktadan sonra da artık siz ona dokunsanız da kapanmaz. Buna uyarana alışma deniyor. Yani İngilizcesiyle habitüasyon deniyor. Şimdi bu uyarana alışma özelliği yalnızca basit hayvanların gösterdikleri bir davranış değil. Biraz önce verdiğim elbise örneğinde olduğu gibi yeri geldiği zaman bu tip şeylere biz de sık sık başvuruyoruz. Yani bu özellik bizde de var. İnsan dilinin yani insan iletişim sisteminin evrimsel kökenlerine gittiğimiz zaman bu evrimsel kökenlerin illa beyindeki bir takım özel bölgelerle ve bir takım bir takım yapılarla açıklanması gerekmiyor. Çünkü organların ve duyu organlarının geçmişine gittiğimiz zaman bazen neyin nereden başladığını anlamak gerçekten çok zor oluyor. Ta ki son yıllardaki genetik çalışmalara bağlı olarak moleküler biyolojinin ortaya koyduğu çalışmalar bize şunu gösteriyor ki bir takım duyu organlarının gelişmesiyle ilgili özelliklerin geçmişine baktığımızda aklımızın ucundan geçmeyen noktalardan bugüne gelindiği anlaşılıyor. Buna somut bir örnek olarak öglena denilen basit bir canlıdan söz edeceğim. Şimdi öglena su yosunu olarak geçiyor. Fakat bazı dillerde gözlü hayvan olarak da geçiyor. Ama aslında öglena bir hayvan değil. Neden değil? Çünkü öglenanın vücudunda kloroplast var. Kloroplast bildiğiniz gibi güneş enerjisini, güneş ışığını tutarak enerjiye çeviren, yani fotosentez yapmayı sağlayan bir organel. Dolayısıyla öglena aslında bitki ve tatlı su yosunu olarak geçiyor. Öglenanın arka kısmında bir kamçısı var. Bu kamçıyı sallayarak kendisini suda ışığa doğru ya da belli ortamlardan kaçması gerektiğinde bu kamçıyla hareket ettirerek bunu yapabiliyor. Peki kamçıyı neye göre hareket ettiriyor? Öglenanın kamçısının olduğu noktada bir kırmızı hücre topluluğu var. Buna stigma deniliyor. Bunu bir benek gibi düşünebilirsiniz. Yani ışığı geçirmeyen, tamamen yoğun pigmentlerden oluşmuş bir tabaka. Ama zaten öglenanın vücudu saydam bir vücut. Dolayısıyla öglenanın kamçısının hemen yakınında bulunan bu stigmanın ışığı geçirmiyor olması aslında onun hareketi içerisinde ışığı aldığı yere göre gölge düşürmesini sağlıyor. Eğer ışığı karşıdan aldığı zaman stigmanın gölgesi kamçının üzerine düşürüyor ve kamçı o zaman o yöne doğru hareket etmeye başlıyor. Bilim insanları bu hareketin nasıl tetiklendiğini ve nasıl gerçekleştiğini henüz tamamen açıklamış değiller. Fakat burada benim anlatmak istediğim şu. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Bunu şunun için anlatıyorum. Öglenanın stigması aslında canlılar alemindeki gözün ilk örneği. Ve öglenanın kaynaklandığı yer stigma, yani kamçı. Kamçının kökünden kaynaklanıyor. Dolayısıyla aslında bir hareket organının görme organının kökenini oluşturması çok garip bir durum. Ama evrimde zaten böylesi garipliklere her zaman karşılaşmak durumundayız.
Yani bu örneği vermekteki amacım da şu, insan gözü gibi kusursuz gözüken ve bu kadar karmaşık bir organın basit bir su yosunu olan öglenanın stigmasından evrimleşerek gelmesi bize mucize gibi gözükse de bilim insanları bugün bunun nasıl olduğunu tüm ayrıntılarıyla ortaya koymuş durumdalar. Yani demek istediğim, gözün bugünkü kusursuz görünen biçimine nasıl ulaştığını merak eden arkadaşlar, gözün evrimi diyerek internete yazıp sorgulama yaptıklarında gözün bu olağanüstü görünen yapısının aslında hiç de olağanüstü olmadığını, evrimsel süreçte değişik aşamalardan geçerek aşama bugünkü noktasına geldiğini, artı bizim gözümüzün hiç de öyle sanıldığı kadar kusursuz olmadığını, tam tersine yani retinamızdaki görme hücrelerinin ters konumlanmasından başlayarak göz yuvarımızın basıklığına ve miyop ve hipermetropiye neden olan kusurlara kadar bir dizi kusurun bizde de olduğunu, dolayısıyla evrimsel süreçle ilgili bütün organlar ve yapılar gibi gözün de bir geçmişinin, tarihinin ve evrimsel kökenlerinin olduğunu kolaylıkla görebiliriz. Şimdi bundan sonraki birkaç videoda insan iletişim tarzının, yani yalnızca konuşmaya ve sese dayalı olan değil, jest, mimik, taklit ve işaretlere dayanan insan dilinin bütününün evrimsel kökenlerini ortaya koymaya çalışacağım. Bu evrimsel kökenleri ve bu kökenlerle ilgili konuları kavradığımız zaman insan dilinin nasıl ortaya çıktığını daha iyi anlayabileceğiz. O zaman da insan dilinin günümüzdeki sese dayalı biçiminin aldığı özellikleri, bu özelliklerin nasıl yorumlanması gerektiğini, insan dilinin deki hayvanlarda göremediğimiz benzersiz denilen özelliklerin, yani çift eklemlilik, yineleme, söz dizimsel ayrıntılar gibi konuların insan dilinde nereden gelip nasıl evrimleştiklerini anlamış olacağız. İnsan dilinin evrimsel kökenleri konusunu iyice kavramadan günümüz insan dilinin özelliklerini ve bundan çıkarılacak felsefi sonuçları tartışmak ise bizi bambaşka noktalara götürecektir. Dolayısıyla konuyu dağıtmadan, insanın evrimini anlamak bakımından çok önemli olduğunu başından beri söylediğim insan dilinin kökenini ve evrimini daha iyi kavramamız için bu evrimsel kökenleri iyice ele almak zorundayız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.